Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Kanalımın bu haftaki videosunda bir güvenlik hatırlatması yapmak istiyorum. Bunun için de başımdan geçen ve çok ucuz atlattığım bir olayı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Drone modunun detaylarıyla ilgilendiğim dönemde, yani drone'u elimizden havaya atarak kalkışını sağladığımız modun detaylarını incelediğim dönemde bir video karşıma çıktı. Bu videodan yola çıkarak şu anda ekranda gördüğünüz gibi kumanda eşimdeyken drone'un altına geçtim. Drone yavaşça alçalırken ayaklarından yakalayarak inişini tamamladı. Hemen ardından video işleme programında videonun son kısmını kırpıp videoyu tersten oynatarak şu anda ekranda gördüğünüz görüntüyü elde etmeyi amaçlamıştım. Evet, buraya kadar her şey yolunda gitti. Ancak benim burada unutmuş olduğum güvenlik konusu, dronlar her zaman tehlikelidir. Mecbur kalmadıkça insanlarla inişte kalkışta veya uçuş sırasında yakın ilişkiye girmemesi gerekiyor olması. Burada herhangi bir zorunluluk olmadığı halde drone'un altına girip bu işlemi yapmanın nasıl bir tehlikesi olabilir? Şimdi onu göstermeye çalışacağım. Gel. Evet, ekranda eşimi öldürmeye çalışıyor gibi görünsen de aslında gerçek çok farklıydı. Şimdi videoyu başa alarak adım adım bu duruma nasıl geldik bunu inceleyelim. Az önceki uçuş yeni tamamlanmıştı. Cihaz yerde bekliyordu. Kumandayı elime aldım. Armed komutunu verdim ve armed olması için herhangi bir engel olmadığını gördüm. Hemen ardından telemetri verilerine de hızlıca bir göz gezdirdim ve drone'u kaldırdım. Buraya kadar her şey yolunda görünüyordu. Bu sırada cihaz yer istasyonuna bağlı değildi ve bunun dışında drone'un uyarıcı olan ledlerini de kapalı konumda unutmuştum. Ancak zaten toplamda 10 saniyelik bir uçuş yapacağım için bunlar çok önemli değildi diye düşünüyordum. Şimdi gelelim bu uçuşun bu şekilde sonlanmasının sebebine. Aslında biraz önceki telemetri verilerinin içerisinde bu sorunun cevabı mevcut. Yaklaşık 10-15 dakikalık uçuş yaptıktan sonra lipopilim tam dolu, yani 12.8 volt olarak görünüyordu. Herhangi bir ölçüm hatası yoktu. Lipopil gerçekten 12.8 volttu. Ancak ben diğer drone'umda 3S lipo kullanırken bu drone'da 4S lipo kullanıyordum. 4S lipo için 12.8 volt aslında boş olduğunu gösteriyor. Kalkıştan çok kısa bir süre sonra yeterli akımı sağlayamadığı için drone havada düzgün bir şekilde duramayıp hızlıca yere doğru düşmeye başladı. Bu olayın zamanlaması açısından çok şanslıydık. Her ikimiz de zarar görmedik. Drone'da çok küçük bir iki hasar oluştu. Yani kısaca çok ucuz atlatılmış bir olay olarak yaşandı. Bu olaydan benim kendi adıma çıkarttığım ders, dronların en güvenli olduğu nokta insanlara en uzak olduğu nokta. Pilotaja veya kendi deneyimimize güvenerek çeşitli riskler aldığımız zaman kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.